Devrirdikten sonra ben dize kadar bir bat. Tamamen buzdan yapılmış bir restoran. There is nothing. You're in some Ceza olarak soytarı ilan ediliyor. Buz otelimiz var. Şimdi o tarafa gideceğiz. Bak görüyor musun? Arktik tundurada yaşayan Çin Hava Yolları'nın direkt uçuşları. No worries. giriş ücreti Ben biraz dinlenmek istiyorum sadece. endorfin yükseliyor, zihin berraklaşıyor. Hava sıcaklığının içeride -5 derece sabit. Sıkı giyin, bu bölüm bol buzlu olacak. Yola çıkmamıza daha 15 dakika var. Hayırdır, nereye diyorsun değil mi? Birinci bölümde Noel Baba Köyü'nün masalsı dünyasına daldık. Şimdi ise kaldığımız yerden, Arktik'in en heyecanlı turlarından biriyle devam ediyoruz. Karın hayatı belirlediği bir coğrafyadaysan, ulaşım da, eğlence de, özgürlük hissi de bambaşka bir şeye dönüşüyor. Biz de Snowmobile tur rehberinin son hazırlıklarını tamamlamasını bekliyoruz. Snowmobile dedik. Bazı yerlerde Snow Machine, bazı yerlerde Ski-Doo ya da bildiğimiz adıyla motorlu kızak. Aslında tek bir amacı var. Derin karda başka hiçbir aracın gidemediği yerlere gidebilmek. Arkada sürekli dönen paletler, önde yön veren kayaklar. Gazı verdiğiniz anda asfalt, yol, şerit gibi kavramlar anlamını tamamen yitiriyor. Snowmobile'in hikayesi de Cenevre'de anlattığım fondü gibi bir keyiften değil, bir zorunluluktan doğuyor. 1900'lerin başında özellikle Kanada ve İskandinavya'da kış geldi mi köyler birbirinden kopuyordu. Ne araba iş görüyordu, ne at, ne kızak yeterli oluyordu. İnsanlar bir çözüm bulmak zorundaydı. Buralar zor coğrafyalar, görüyorsunuz. Bu çözümün arkasındaki isimse Fransız-Kanadalı mucit Joseph Armand Bombardier. 1930'larda geliştirdiği palet sistemiyle kış ulaşımını tamamen değiştirdi. Önce ambulanslar, posta araçları, okul servisleri derken fikir küçüldü, hafifledi ve bugün bildiğimiz snowmobillere dönüştü. Lapland'de rengeyi güdenler, Kanada'da orman görevlileri, kuzeyde kurtarma ekipleri hepsi snowmobil kullandı. Zamanla teknoloji gelişti, motorlar güçlendi, süspansiyonlar iyileşti, paletler modern malzemelerden üretilmeye başladı. Ama biz burada Rovaniemi'de bu gücü hız yapmak için değil, doğanın içine karışmak için kullanacağız. Gerçi doğaya karışırken başımıza küçük sürprizler gelme ihtimali de yok değil. İçimizde öyle bir his var ama bakalım, göreceğiz. Bu arada sürmesi göründüğünden daha basit. Vites yok, gaz var, fren var. Ama hafife de alınacak bir şey değil. Yaklaşık 300 kiloluk bir makinayı soğukta saatlerce kontrol ediyorsunuz. O yüzden doğru ekipman, doğru tempo şart. İpuçlarını bölümün sonunda ayrıca konuşacağız. Yavaş yavaş motor seslerini duyuyor gibiyim. Bu da köyden ayrılma vakti geldi demek. Tabi safari sonrası yerel çorba ziyafetini hak etmek için önce sağlam bir parkur yapmamız lazım. Okay. When you let it, it's gonna stop. You know, if you are not pressing. Hadi gidiyoruz. It's bumpy, but it is. Arkadaşlar kar motoru yani snowmobile turunu bitirdik. 1 saatlik bir tur almıştık. Yani ben herhalde 1 sene spor yapmasam olur. Güzel, kondisyon istiyor biraz. Ama gerçekten keyifli bir tur. Öneriyoruz. Ben biraz dinlenmek istiyorum sadece. Devam. Biz ne yaptık az önce hiç bilmiyorum. 2 kere de devrildik bu arada. Ben onu söylemeyi unuttum size. 2 kere snowmobile devrildi. Devrildikten sonra ben dize kadar bir bat. Kara. Saplandım, çekmeye çalışıyorum.
Baba Köyü turistik bir bölge arkadaşlar. Yapacak olduğumuz husky turları, geyik turları, Noel Baba ile tanışmak, eşiyle tanışmak, arkamda kendisi kalıyor. Dışında buz otelimiz var. Şimdi o tarafa gideceğiz. Aynı zamanda restoran olarak da faaliyet gösteriyor. Bölümün devamında artık buzdan çıkmayacağız. Ama bundan önce şu soruyu sormadan edemiyorum. Buz ne zaman sadece soğuk olmaktan çıktı? Buzla yapılan sanat yeni bir fikir gibi duruyor ama aslında hikaye sandığımızdan çok daha eski. Önce ihtiyaçtan doğuyor, sonra bir noktada epey tuhaflaşıyor. Binlerce yıl önce Arktik tundrada yaşayan Inuit toplulukları buzu bir malzeme olarak kullanmaya başlıyor. Hayatta kalmak için büyük buz bloklarıyla iglolar inşa ediyorlar. Bu bugün bildiğimiz anlamda bir heykel değil belki ama buzun ne kadar güçlü, dayanıklı ve şekillendirilebilir bir malzeme olduğunu insanlığın ilk fark ettiği anlardan biri. Sonra takvim bizi M.Ö. 600'lere götürüyor. Bir Çin metninde savaşçı çiftçilerin buzu bilinçli olarak yetiştirdiği anlatılıyor. Tarlaların üzerinde oluşan kalın buz tabakalarını alıp balık gibi gıdalarını taze tutuyorlarmış. Tabi bunlar bayağı eski. Biz günümüze doğru gelelim. Yine Çin 17. yüzyıl. Artık iş balık saklamaktan öteye geçiyor. Fenerler, içine yerleştirilen mumlar, oymalar, süslemeler. Bu gelenek yıllar sonra Harbin'e taşınacak. 1897'de Transsibirya Demiryolu Harbin'e ulaştığında şehir hızla büyüyecek. Sonra gelsin buz festivalleri. Ama arada enteresan bir hadise var. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Thank you so much. Enjoy. Thank you so much. Very kind of you. 1739 yılı Rusya'dayız. Çariçe Anna Hanım tamamen buzdan bir saray yapılmasını emrediyor. Peki amaç ne? Güç göstermek. O dönemde Osmanlı-Rus savaşlarından biri yeni bitmiş. Şu bildiğimiz sıcak denizlere inme politikası. Biz saraya geri dönelim. Yaklaşık 50 metre genişliğinde, 20 metre yüksekliğinde. Bahçeleri buzdan, süsleri buzdan ama sarayı efsane yapan şey orada yapılan düğün. Çariçe'yi kızdıran bir Rus prens ceza olarak soytarı ilan ediliyor. Ne yapmış da kızdırmış derseniz Ortodoksken Katolik olup saraydan izinsiz evlenmiş kendisi. Çariçe tarafından hizmetçi eşiyle birlikte buz sarayında sembolik bir düğüne zorlanıyorlar. İkisi de kıyafetsiz, sadece bir koyun postuyla buzun içinde sabaha kadar hayatta kalmaya çalışıyor. 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde buz bu kez mutfakta karşımıza çıkıyor. Ünlü Fransız şef Auguste Escoffier peach melba tatlısını yaratıyor. Vanilyalı dondurma, şeftali, ahudulu sosu ve servis şekli buzdan oyulmuş bir kuğu. Bu tatlı Avustralyalı opera sanatçısı Nellie Melba'ya ithaf ediliyor. Escoffier'in ünü sayesinde buz fine dining dünyasında kalıcı bir yer ediniyor. Aynı dönemlerde Kuzey Amerika'da, Montreal ve Colorado'da dev buz sarayları inşa ediliyor. Rus örneğine benziyorlar ama amaç bu sefer ceza değil, turizm. Derken 20. yüzyıl geliyor ve buz kamerayla tanışıyor. 1941 yapımı Yurttaş Kane filminde tam 3 farklı buz heykeli görüyoruz. 1954'te Ice Carving Professional kitabı yayımlanıyor ve buz oyma sanatı artık ciddi bir meslek haline geliyor. Teknoloji de sahneye çıkıyor. Buz blokları üreten, işleyen sistemler geliştikçe gelişiyor. Bugün buz, James Bond'un Die Another Day filminde aksiyon sahnesi, Game of Thrones'ta gerçekçi set, tasarım dünyasında ise başlı başına bir ifade. Binlerce yıl önce Inuitler iglo yaparken tüm bunları hayal etmiş miydi dersiniz? Ben onu bilemeyeceğim ama biz epey acıktık. Artık siparişlerimiz gelsin, gücümüzü toplayalım, devam edelim. Noel Baba'nın köyünde ziyaret edebileceğiniz bir diğer yerde Snowman's World isimli restoran arkadaşlar. Tamamen buzdan yapılmış bir restoran. Oturduğumuz yer, yemek yediğimiz masa tamamen buzdan. Burada çeşitli menüler var. Bunu gelmeden önce rezervasyon yaparsanız çok daha rahat edersiniz. Öğle yemeği ve akşam yemeği menüleri var. Bizde somon çorbası, buranın yerli özel çorbası ve geyik eti çorbasını deneyeceğiz.
Snowman World ilk bakışta bir eğlence alanı gibi duruyor ama aslında her kış baştan yazılan bir hikaye. Her sezon yeni bir tema seçiliyor. Bu yılki tema zaman yolculuğu. Zamanın içinde mahsur kalmış bir kardan adam, Laponya'da ejderha arayan bir şövalye, firavunlar, korsanlar, dinozorlar, uzaylılar. Bu yüzden burası özellikle ailelerin gözdesi. Çocuklar bayılıyor. Ama kabul edelim, yetişkinlerin de heyecanı gözlerinden okunuyor. Kaydıraklar, buz pateni pistleri, buz heykeller, labirentler, ne ararsanız var. Bir de bizim favorilerden biri var. Kardan adamlarla dans etmek isteyenler için Snowman Disco. Eğlence kompleksine giriş bileti tüm gün geçerli ve 35 euro. 2 yaş altı ücretsiz. Bizim gibi Snow restoranda yemek rezervasyonu yaparsanız bu ücret doğrudan pakete ekleniyor. Snowman World, Snow Hotel Family'nin bir parçası. Noel Baba Köyü'nün içindeki bu alan ailenin daha enerjik, daha eğlenceli tarafıysa Snow Hotel Family'nin araçla yaklaşık yarım saat mesafedeki Lehtoyarvi'de bulunan diğer yüzü çok daha farklı bir deneyime açılıyor. Arktik coğrafyadan ayrılmadan önce film kültürünün hem soğuk hem de sıcak tarafını keşfetmemiz, snowmobil turumuzun yorgunluğunu üstümüzden atmamız lazım. O yüzden yönümüzü göle çeviriyoruz. Hadi gidiyoruz. It's fine. I ruined your video. No worries. Arctic Snow Otel'deyiz. Finlandiya'nın Lapland bölgesinde Rovaniemi'de bulunan, hava sıcaklığının içeride -5 derece sabit olduğu bir otel burası. 1 Nisan'a kadar açık, her sene eriyip tekrar yapılıyor. 1 Nisan'dan sonra burada uyuyanların tepesine tabii damlamaya başlıyor. Behind me, over here, is completely made from snow and ice. Now there is nothing else supporting the structure, so every single summer it melts down completely. There is nothing here in summertime. All of the snow becomes water and it goes back to the lake over there. So every single year we need to build all of the art you see here, all of the walls, the entire hotel, completely from the start. But it only takes us 4 weeks, not longer than that. And the building process we start halfway of November, the first time it gets minus. Bu kompleksin yaratıcıları Heidi ve Will Haviko. Will, üniversitede kar ve buz yapıları üzerine çalışırken bu iş sadece teknik olmasın, bir deneyime dönüşsün diye düşünüyorlar. Ve 2008'de ilk Arctic Snow Hotel açılıyor. Bugün burası Lapland'e gelen hemen herkesin en az bir kez görmek istiyorum dediği yerlerden biri. Konaklamak isteyenlere de güzel bir haber var. Kuzey ışıkları meselesini bilimiyle, mitolojisiyle, neden bazen çıkıp bazen kaybolduğuyla bir sonraki bölümde anlatacağım. Ama şu an şunu söyleyebilirim. Lehtoyarvi Gölü'nün kıyısında şehir ışıklarından bu kadar uzaktayken ışık avına çıkmanıza bile gerek kalmayabilir. Cam tavanlı iglolarda kuzey ışıklarının altında uyuma fikri bile başlı başına büyüleyici. Size söz veriyorum, bir sonraki Arktik deneyimimde bunu da programa ekleyip sizinle paylaşacağım.
Arctic Snow Hotel giriş biletiyle buzdan odaları, Ice Şapeli, Ice Barı ve Ice Restoranı gezebiliyorsunuz. 15 Aralık 31 Mart arasında her gün 10 ila 20 saatleri arasında açık. Giriş ücreti 13 yaş üstü yetişkinler için 35 euro, 2-12 yaş arası çocuklar için 17, 0-1 yaş arası için ise ücretsiz. İsterseniz bu ziyareti 45 dakikalık rehberli turla biraz daha derinleştirebiliyorsunuz. Turun sonunda ise Ice Bar'dan buz bardakta küçük bir şatla ağzınızı tatlandırmak da mümkün oluyor. Buz işçiliğinin hikayesini konuştuk. İşte burada Arctic Snow Hotel'de bu hikaye 4 mevsimlik bir deneyime dönüşüyor. Önce buz depolarını geziyorsunuz, sonra aletleri elinize alıp kendi buz heykelinizi yapmaya başlıyorsunuz. Hatta en başarılı olanlar otel içinde sergileniyor. Ama şimdi bizim için asıl meseleye geliyoruz. Finlandiya'dayız ve burada ısınmak tek bir şey demek: sauna. For it to heat up. Now I can demonstrate how the snow sauna works if we have one volunteer. And that's the first one who raises her hand. Ay. Evet. Ne yapıyor ya orada? So don't be scared. A lot of steam. Ya bu kurt fümek gibi. Bak görüyor musun? Of. So you can see it's very different compared to the Finnish traditional. Buzun içinde sauna mı olur yahu dediğinizi duyar gibiyim. Arktik'teyiz, hiç olmaz mı? Ama biz geleneksel ahşap olanları tercih edeceğiz. Rezervasyon saatimizi bekliyoruz. Fin saunası binlerce yıllık bir alışkanlık. Hatta sade bir ritüel. Sıcaklık genelde 70 ila 100 derece arasında. Asıl mesele sıcak taşların üzerine dökülen suyla oluşan buhar, löylü. Finler için löylü saunanın ruhu. 5,5 milyon nüfuslu Finlandiya'da 3 milyondan fazla sauna var. Evlerde, iş yerlerinde, kamu binalarında, yani gündelik hayatın ta kendisi. İşin ilginç taraflarından biri ise şu: binlerce yıl önce saunalar yerin içine kazılmış çukurlardı. Üzeri toprakla, dallarla kapatılırdı. Buralar evin en kutsal yeriydi. Kadınlar burada doğum yapardı, ölüler burada yıkanırdı, hastalıkların iyileştiğine inanılırdı. Ve tabii her kutsal yerin bir koruyucusu vardı. Fin inançlarına göre her saunanın bir sauna elfi ya da sauna ruhu bulunurdu. Görevi saunayı yangından, kötülüklerden ve saygısızlıktan korumaktı. Bu yüzden saunada kavga gürültü olmazdı. Hatta eskiden akşam karanlığından sonra saunaya girmenin uğursuz olduğuna bile inanılırdı. Bizde de akşam tırnak kesilmez derlerdi. Benziyoruz biraz aslında. Kısacası sauna bir nevi doğanın kilisesi gibiydi. Bugün bu inançlar elbette masal gibi geliyor. Ama etkileri hala sürüyor. Saunada sessizlik, sakinlik ve saygı beklentisi tam da buradan geliyor. Modern bilimse Finlerin sezgisel olarak bildiğini doğruluyor. Düzenli sauna kullanımının kalp sağlığını desteklediği, kan dolaşımını arttırdığı, stresi azalttığı ve uzun vadede demans riskini düşürdüğü gösterilmiş durumda. Ve Finler bunu bir adım ileri taşıyor. Saunadan çıkıp buz gibi suya girmek. Avantointi. Sauna sıcaklığıyla damarlar genişliyor, soğuk suyla aniden daralıyor. Bu ani geçiş vücudu adeta resetliyor. Endorfin yükseliyor, zihin berraklaşıyor. Buna da tek kelimelik bir karşılıkları var: sisu, sessiz dayanıklılık. Zora rağmen sakin kalabilmek. Yani burada mesele ısınmak değil, kendine dönmek. Az önce gürültü yok dedik. Peki başka yazılı olmayan ne gibi kurallar var saunada? Bir onlara bakalım. Önce duş. Saunaya girmeden önce mutlaka yıkanıyorsunuz. İçeri girerken yanınıza küçük bir havlu alıyorsunuz. Oturduğunuz banka havluyu ya da tek kullanımlık kağıdı seriyorsunuz. İlk kez sauna yapıyorsak üst sıralara atlamıyoruz. Neden? Annelerimizin kış günleri halıya oturma, gel koltuğa otur demesiyle aynı sebepten. Alt banklar daha serin. Vücudu yavaş yavaş alıştırmak burada önemli. Genelde tek seferde 10-15 dakika kalmak yeterli. Daha fazlası vücudu zorlamak olabilir. Ne olur ne olmaz. Baş dönmesi, rahatsızlık varsa hiç düşünmeden de çıkmak şart. Ve su. Bol bol su. Saunadan önce de sonra da. Sıra löyleye geldiğinde taşların üzerine su dökmeden önce herkes buna hazır mı, biraz daha buhar ister mi diye etrafa bakmak da adettendir. Sonrası sessizlik, buharın vücuda yayılmasına izin verme kısmı. Sauna sonrası soğuyup bedenin verdiği sinyalleri dinliyoruz ve bu döngü 2-3 kez devam edip gidiyor. Ha bir de Fin saunalarında kıyafetsiz kullanım yaygın deniyor. Biz onların yalancısıyız ama en azından biz denk gelmedik. O yüzden mayonuzu getirin.
Busan bölümündeki Kore hamamında durum biraz değişiyor. Onu sonra konuşuruz. Bu arada rezervasyon saatimiz geldi. Önce geçip löğüllerimizi dökelim, sonra da vereline avantointi. Ama buzlu suya girmemi beklemeyin. O cesaret yok bende. Yani en azından şimdilik yok. Japonya seyahatine dair en çok önerdiklerimizden bir tanesi Fin hamamı sevgili arkadaşlar. Şu an hava sıcaklığı yaklaşık -2-3 derecelerde. Mart ayı gene daha sıcak oluyor. Mutlaka bence bunu yapılacaklar listesine eklemek lazım. Şu anda artık yolculuğumuzun sonuna geldik. Rovaniemi Merkez Tren İstasyonu'ndayız. Dolayısıyla biraz ulaşımla ilgili de konuşmak istedim. İstanbul'dan Helsinki'ye direkt uçuşlar mevcut. Helsinki'den Rovaniemi'ye gelmek için 3 farklı yolumuz var aslında. Bunlardan ilki Norveç Hava Yolları ve Fin Hava Yolları'nın direkt uçuşları. Diğeri ise Onnibus firmasının otobüs seferleri yaklaşık 13-14 saat sürüyor. Son olarak da trenle gelme seçeneğiniz de var. Santas Express diyorlar hatta bazılarına direkt seferler. Yaklaşık olarak 12 saat, 11 saatlik bir yolculukla Rovaniemi'ye ulaşabilirsiniz. Rovaniemi'de şehir içi ulaşım için küçük ama önemli bir ipucu. Google Maps burada her zaman en güncel saatleri vermeyebiliyor. Onun yerine Rovaniemi DigiTransit sitesini kullanırsanız otobüs saatleri ve güzergahlar çok daha net görünüyor. Otobüslerde temassız kredi kartı geçiyor. Oldukça pratik. Şehir merkezi ile Noel Baba Köyü arasında en sık kullanılan hatlar 8 ve 8C. Detaylı rota bilgileri için linkari.fi sitesine göz atabilirsiniz. Binişte kredi kartı kullanmayacağım, ben bilet alayım derseniz de tek kullanımlık ya da günlük biletleri Valtti Mobile uygulaması, Valtti bilet makineleri ya da temassız ödeme ile alabiliyorsunuz. Aldığınız bilet satın alma anından itibaren geçerli ve 60 dakika boyunca aktarma hakkı veriyor. Rovaniemi'de otobüsler 2 bölge üzerinde çalışıyor. A ve B. Şehir merkezi, Lapland Üniversitesi ve Noel Baba Köyü aynı bölgede. Zon A'da. Merkezden daha uzak yerlere giderseniz 2 bölge biletine ihtiyacınız oluyor. Noel Baba Köyü'nün hemen kuzeyinde yer alan havaalanından ulaşım için birkaç seçeneğiniz var. Otobüsle havaalanına gidiş normalde 8 euro civarında. Ama Santas Express biletini önceden alırsanız daha avantajlı oluyor. Bu hat tren istasyonundan başlayıp Korundi Müzesi, şehir merkezi, Noel Baba Köyü ve havaalanı gibi önemli noktalardan geçiyor. Bu servisin detayları ya da Santa Claus taksi rezervasyonu için airportbus.fi sitesine bakabilirsiniz. Konaklama tarafındaysa şunu söyleyebilirim. Yapacağınız aktivitelerin çoğu Noel Baba Köyü ve çevresinde olacak. Zamanınız kısıtlıysa köy çevresinde kalmak en ideali. Çok uzak olmayayım ama bütçeyi de çok zorlamasın derseniz köyle Kemi Nehri arasındaki bölgede gayet iyi Airbnb seçenekleri var. Şehir merkezi de köye yaklaşık 8 kilometre ve genelde daha uygun fiyatlı oteller bulunabiliyor. Taksi ya da otobüsle ulaşım mümkün oluyor. Daha benzersiz bir deneyim arayanlar içinse cam iglolar ve doğanın tam ortasında şehir ışıklarından uzakta konaklama seçenekleri de var. Az evvel gittiğimiz Lehtoyarvi'deki Arctic Snow Hotel ya da Apuka Resort bu tarz deneyimlerle öne çıkıyor. Alışveriş beklentisini de çok yükseltmemek lazım. Burası küçük bir şehir. Merkezde Sampokeskus ve Ravontuli alışveriş merkezleri ve Rovaniemi'nin bakkalı diye tabir ettiğim K-Market işinizi görür. Alkol satışı sadece alışveriş merkezlerinden yapılabiliyor. Kaç gün kalmalı meselesi ise tamamen seyahat şeklinize bağlı. Ama gerçekten dolu dolu bir Arktik deneyimi yaşamak istiyorsanız varış ve dönüş günlerini de hesaba katarak en az 4 gün, ideal olarak bir hafta güzel bir süre. Kışın gün ışığı az, hava şartları sert olabiliyor. Tempo
tempo ister istemez düşüyor. Bir de kuzey ışıkları tamamen şans işi. 4 gün gelip hep bulut görmek de mümkün. O yüzden süre uzadıkça şans da artıyor. Turlar için önceden satın alım ya da rezervasyon yapmak avantajlı. Snowmobile turlarında ehliyet gerekiyor. Ama kask, tulum, eldiven gibi tüm ekipmanlar size veriliyor. Tur öncesi olası maddi hasarlar için bir form imzalatıyorlar. Ama gözünüz korkmasın. Bu tamamen standart bir prosedür. Rovaniemi'yi büyük bir şehir gibi değil, doğanın içinde bir kasaba gibi düşünün. Biraz hazırlıklı olmanız, şartlara uyum sağlamanız gerekecek. Ama karşılığında gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşayacağınıza hiç şüphem yok. Kuzey ışığı avına çıkmadan önce de bilmeniz gereken her şeyi bir sonraki bölümde sizler için detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben bunları anlatırken bizim tren saatimiz geldi. Buradan Helsinki'ye, Helsinki'den de İstanbul'a geçeceğiz. Ve hep birlikte yeni maceralara atılacağımız yepyeni rota planlarına koyulacağız. Görüşmek üzere. Dilerim güzel bir plan yapmak için motivasyon sağlayabilmişizdir. Kendinize iyi bakın. Hidrojen atomları helyum atomlarına dönüşür. No, it's fine. No, it's not over. Don't forget to subscribe.